Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Jay Cutler'ın verdiği bir röportaj. Videoya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu size ürettiğim içeriklerin tamamını, hatta fazlasını, bazılarının videolarını yapmıyorum çünkü, benim web sayfamın haber bölümünde bulabilirsiniz. Web sayfamın haber bölümünü görüyorsunuzdur zaten. Haftada 4 ya da 5 içerik giriyoruz. Hem haber bölümüne hem blog bölümüne. Oradan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar Jay Cutler verdiği bir röportajda Jay Cutler'a soruyorlar. Diyorlar ki vücut geliştirmenin en tehlikeli bölümü hangisi diyorlar. Ben tabii ki de tahmin edersiniz direkt olarak cevabı kafamdan diyorum ki tabii ki steroid diyorum. Tabii ki steroid diyecek falan derken direkt olarak lafa steroidden daha tehlikeli diye başlıyor. Sonrasına devam ediyor. Vücut geliştirmede en büyük problem beslenme. Sürekli olarak hacim alabilmek için sürekli daha fazlasını yemeniz gerekiyor ve sürekli kendinize zorla yedirmeniz gerekiyor. Acıkmadığınız halde. Halbuki bu insan doğasına aykırı diye devam ediyor. Ve sonra tamam diyor, kabul ediyorum diyor. Spor yapmayan bir takım insanlar var diyor. Bir takım kitle var diyor. Onlar da sigara içiyorlar, içki içiyorlar, başka şeyler içiyorlar. Hareketsizlikten kendilerini sağlıksız hale getiriyorlar. Evet diyor, bu da büyük bir tehlike. Fakat diyor vücut geliştirmedeki zorla yeme en büyük tehlike. Ve örnek olarak kendisini gösteriyor. Bakın diyor bana, ya bir şekilde ben çok büyük bir sakatlık geçirmedim diyor. Profesyonel olarak müsabakalara katılırken, aktif olarak sporcuyken çok büyük bir sakatlık geçirmedim ve büyük bir sağlık problemi yaşamadım diyor. Ve şu anda da bakın diyor hala formdayım. Tamam, eskisi gibi sonuçta o Mr. Olympia zamanlarımdaki hacmim yok ama hala formdayım ve hala sağlıklıyım diye ekliyor. Evet, gerçekten Jay Cutler bir fotoğraf çekiminde, bundan bir yıl evveldi sanırım, bir fotoğraf çekimi için soyundu. Ve soyunduğunda ya Jay Cutler'ın Mr. Olympia olduğu zamankinin bir beden ufağıydı sadece. Gerçekten müthişti formu. Demek ki bazı şeyleri böyle minimuma indirerek hakikaten oluyormuş. Ya adam çözmüş daha doğrusu. Zaten boşuna Mr. Olympia olmuyor kimse veya boşuna bu yaşlara gelip artık 40'ını geçtikten sonra hala da eğer böyle bu şekilde devam edebiliyorsa, formda gezebiliyorsa demek ki bir şeyleri ekstra olarak biliyor. Yani o adamı dikkate almak lazım. Ve tam bu Jay Cutler beslenme konusunu anlatırken üzerine birden şu aklıma geldi. Bakın, vücut geliştirme dediğimiz zaman sakın yanlış anlamayın. Fizik kategorisi veya diğerleri değil. Arkadaşlar, sonuçta vücut geliştirme tam olarak nedir? Men's Open denen kategori. Yani insan olmayanların sikleti. Yani genelde böyle 125 kilo, 1.70 ile 1.85 arası bu adamlar. Yani 1.70'lik bir adamın 125 kilo kas kütlesi ve çok düşük yağ oranıyla olması çok acayip bir şey. İşte gerçek vücut geliştirme bu. Evet, estetik mi? Bana göre estetik değil kesinlikle. Ya benim vücut geliştirmedeki estetiklik anlayışım hani Frank Zane'den öteye gitmiyor. Tam bu konunun üzerine Cenk Hoca ile Ege Fitness arasında bir muhabbet çıktı. Cenk Hoca video yaptı bir tane. İşte Ege'ye ilaçtı mı değil mi, şöyle mi böyle mi? Ondan sonra videoda Ege vücut geliştirmeci gibi değil ama çok güzel bir fiziği var, sürdürülebilir bir fizik dedi. Bu konuya Ege biraz bozulmuş. Niye ben işte vücut geliştirmeci gibi değilim? Çünkü arkadaşlar vücut geliştirmeci dendiği zaman size direkt olarak, hani hep son günlerde bahsediyorum ya, geçen hafta da videosunu yaptım. Nick Walker. Nick Walker'a baktığınız zaman Nick Walker adam estetik mi? Ya hakikaten değil ama vücut geliştirme o işte. Hani maksimum ne olabiliyorsun? Maksimum nerelere çıkabiliyorsun? Ve beslenmesini size anlatayım. Sırt ve bacak günleri haricinde yaklaşık 10.000 kalori civarında alıyor. 2 kiloya yakın bir kere karbonhidrat tüketiyor. Yani pirinçten alıyor bütün karbonhidratı. 2 kiloya yakın karbonhidrat tüketiyor. Bacak ve sırt günlerinde ekstra olarak alıyor. Yani 10.000 kalorinin de üzerine çıkıyor. O karbonhidrat 2 kilonun bayağı üzerine çıkıyor. Yani 2 kilo 2000 gram. Düşünebiliyor musunuz? Ya ben hakikaten düşünemiyorum. Tasavvur edemiyorum böyle bir şeyi. Çünkü benim günlük tükettiğim normalde hani böyle çok işte formda olduğum zamanlarda falan 250 gramdır. Ya 250 gram pirinçtir. Veya 300 gramdır. Hani daha fazlasını bilmiyorum. Ya zaten yemek de çok zor. İnsan yutamıyor. Yani yağsız şeyi yutamıyor. Boğazında kalıyor artık. Su içe içe böyle yutmaya çalışıyorsun. Bu arada sen o kadarını yutamıyorsun, Nick nasıl yutuyor diyeceksiniz. Arkadaşlar hazırladığı tariflere baktım. Hazırladığı tariflerde bu Amerikalıların değişik değişik sosları var, böyle kalorisi anormal düşük veya çok kalorisi olmayan, işte şeker hiç içermeyen falan. O soslardan döküyor üzerlerine. O soslarla biraz daha böyle hani daha böyle akışkan hale getiriyor diyeyim ben size ya. Bulamaç haline getiriyor, öyle yiyor. Sonrasında biz Cenk Hoca'yla neyse telefonda konuştuk. Telefonda konuşurken dedik ya sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı dedi. Sen de bir şeyler söyler misin lütfen dedi. Ben de tamam söylerim dedim.
Ama yani senin sonuçta Cenk Hoca'nın söylediğinden farklı kesinlikle hiçbir şey söylemeyeceğim. Arkadaşlar ister profesyonel olun, yarışmalara giriyor olun, ister amatör olun, ister böyle hobi olarak sadece salona gidiyor olun. Gerçekçi olun. Tek yapmanız gereken gerçekçi olmak. Ve olabilecek bir şeyi hedef olarak seçmek. Yani mesela ben Nick gibi olacağım derseniz çok zor. Bu arada Nick anasından böyle doğmuyor. 2012'den itibaren sürekli olarak büyümeye çalışıyor ve sürekli olarak üzerine koya koya bu yıllara kadar geliyor. Sonrasında rahmetli Dallas'ın antrenörüyle çalışmaya başlıyor ve Dallas'ın antrenörüyle çalışmaya başladıktan sonra bir anda böyle mutasyon geçiriyor. Niye mutasyon geçiriyor? Bu sonuçta yabancı bloglarda çok fazla gezen bir şey. Dallas'ın antrenörü farklı insülin protokolleri uyguluyor. Çok fazla bu konuya ben girmek gerçekten istemiyorum. Fakat bir şekilde büyüyebilmek için growth'un yanında da insülin alıyor vücut geliştirmeciler. İnsülin biliyorsunuz şeker hastaları kullanır ve hani onun dışında çok tehlikelidir. Öbür tarafa götürür. Gerçekten götürür. Hiç şakası yoktur. Çok farklı insülin protokolleri uyguluyor ve bu insülin protokollerinden sonra kiminle çalışırsa, hangi sporcuyla çalışırsa o sporcu gerçekten mutasyon geçiriyor. Şöyle bir şey var. Bakın Dallas kaç yaşında vefat etti? Genelde vefatlar çok erken olabiliyor. Yani Ölü Vücutçular serisini yapmak için hani hala listeyi topluyorum. Fakat arkadaşlar çok sıkıldım. O kadar çok vefat eden var ki ve çoklu organ yetmezliği, kalp krizi, karaciğer yetmezliği, böbrek, hep bu tip böyle organsal şeylerden. İşin kompetanı olmaya gerek yok. Düz mantık düşündüğünüz zaman zaten belli ilaçlar, hatta ismini de vereyim. Genelde vücut geliştirmecilere en büyük zararı veren Trenbolon'dur. Trenbolon bir veteriner ürünüdür. Hayvanlara, büyükbaş hayvanlara yapılsın diye kullanılan bir ilaçtır. Hasta hayvanlara yapılsın diye. Bunun bir şekilde kasları büyüttüğünü fark ediyorlar, performansı arttırdığını ve yapıyorlar. Fakat yan etkisi çok fazla. Direkt olarak solunumla alakalı çok büyük problemler yaratıyor. Ve Dallas'ın vefatını da buna bağlıyorlar. Arada birkaç tane böyle çıkıntı çıkıyor, diyor ki diyor kesinlikle diyor şeyde işte biyopside ama direkt steroid yazmıyor. Ya direkt steroid yazmasına gerek yok. Sonuçta birçok organı başka ne büyütebilir? Yani sonuçta steroid ve yanında kullanılan insülin, growth hormon vesaire. Yani sonuçta sizin organlarınız normalinin üzerinin 10 katı çıkıyorsa veya 5 katı çıkıyorsa bunda bir takım kullanılan kimyevi unsurların çok büyük etkisi vardır. Çok büyük etkisi değil, direkt olarak onlar etkilidir. Yani sonuçta bu yemek yiyerek başka bir şey yaparak bu organlar büyümez çünkü. Hani sonuçta mide değil ki büyüsün. Yani kalp nasıl bu kadar büyüyebiliyor? Akciğer nasıl bu kadar büyüyebiliyor? Karaciğer nasıl bu kadar büyüyebiliyor? Hadi akciğer büyüdüğü zaman tamam. Yani bu organlar nasıl büyüyor? Bu şekilde bir şekilde siz bu kadar çok yiyebilmek için bu insülini vesaireyi kullanmak zorundasınız. Bu kadar çok yiyemezsiniz yoksa. Yeme ihtimaliniz yok. Yani hangi insan evladı günde 2 kilo pirinç ve onun yanında bir o kadar protein, yani işte tavuğu, eti, ıvırı zıvırı tüketebilir? Ama işte süper heavyweight olduğunuz zaman, open siklete gittiğiniz zaman böyle olmaya mecbursunuz. Yani bunların çoğu böyle. Bir de bu çocuk yaşı çok küçük olduğu için üzerine koya koya gidiyor. Daha bakalım daha üzerine ne kadar koyacak. Ama şöyle bir şey kesinlikle sağlıklı durumda değil. Ben sizlere rahatsız olmayın, mideniz bulanmasın diye göstermedim. Daha önce videoların bir tanesinin sonuna koyacaktım, biliyorsunuz. Bütün videolarımın sonlarına böyle keyifli, motive edici teaserlar koyuyorum. Bir posing videosu buldum şansa. Birisi, onun aynı salona gittiği birisi cep telefonundan çekmiş. Kendi YouTube kanalına koymuş. Ama YouTube kanalında abonesi falan yok. Öylesine koymuş. Bu arada Nick'ten bahsediyorum. Nick Walker'ın sırtı çibandan geçilmiyor. Böyle hakikaten irin irin, böyle kocaman para para. Yani bu karaciğerin artık hani bırak ben gidiyorum demesi. Yani evet, çok uzattım biliyorum, kusura bakmayın. En sürdürülebilir olanı kendinize seçin. Hangisini sürdürebileceksiniz? Sonuçta yıllarca overdose gidecek haliniz yok. Her zaman 20 yaşında olmayacak. Her zaman 30 yaşında olmayacaksınız. O onlu rakamlarda 20'den 30'a geçtiğinizde enerjiniz ve bünyeniz biraz daha düşüyor. 30'dan 40'a geçtiğinizde bir şekilde kendinizi dinlenmeye ve savunmaya almanız gerekiyor. Zaten sonrasını söylemiyorum. Sonrasında hani sadece hobi olarak antrenman yapıp mevcut olanı korumaya çalışın. Üzerine koymak gibi bir şey çok zor artık böyle 40'lardan sonra. Gerçekten çok zor. Hiç spor yapmamışsınızdır, sedantersinizdir. Evet, hangi yaşta olursanız olun başlayınca evet ufak bir şeyler olur tabii ki de. Ama ondan bahsetmiyorum ben. Biraz daha hani olayın profesyonel boyutundan bahsediyorum. Evet arkadaşlar, videoda o kadar konu dağıldı ki bu cevabı verebildim mi bilmiyorum. O Cenk hocaların şeyinde. Arkadaşlar sürdürülebilir. Yani hani Ege'nin fiziği gibi bir fizik. Ege'nin fiziği bile hani sürdürmek çok kolay değil.
haftanın 5 günü sürekli antrenman yapmanız gerekiyor. İş hayatınız yoğunlaştığı zaman haftanın 5 günü antrenman yapamayabileceksiniz. Konu nereden nereye geldi? Arkadaşlar çok dağıttığım için özür dilerim. Videomu beğendiyseniz lütfen şuraya tıklayın. Beğen tuşuna tıklayın. Abone değilseniz abone olun. Ve o çanı da açın ki video attığımda bildirimler gelsin. O zaman görüşürüz.